Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle bir helva tarifi hazırladım ki tam kıvamında ve tam ölçü, kıvamına, lezzetine hayran kalacağınız bir helva tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, tavamın içine 100 gram margarinimi aldım. Şimdi tamamen erimesini sağlayacağım. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin yerine tamamen tercihinize kalmış. Şimdi üzerine bir çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Şimdi 1 dakikada sıvı yağımla birlikte margarinimi eriteceğim. Sonra irmiğimi ilave edeceğim. Hemen burada da bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Yağımızı böyle kızartma yağı gibi ısıtmayacağız. Eğer böyle kızartma yağı gibi ısınırsa yağımız, irmiğimizi ilave ettiğimizde irmiğimizi hemen yakar ve bu da helvamızdan güzel sonuç almamıza neden olmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Tamam, yağımız eridi tamamen. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı irmik ilave ediyorum. Şimdi ocağımın altını biraz kısıyorum ve kısık ateşte istediğim kıvama gelinceye kadar irmiğimi kavuracağım. Kaşığımı hiç içinden çıkarmadan sürekli karıştırıp kavuracağım. Eğer yüksek ateşte ve karıştırmadan irmiğimizi kavurursak bir tarafı çok kızarır, bir tarafı çiğ kalır irmiğimizin ve yine bu da helvamızdan güzel sonuç almamıza neden olmaz. Bu vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir irmik helvası yapabilirsiniz. Evet, irmiğimiz kavrulma derecesine geldi. Gördüğünüz gibi yağımız da köpük köpük olmaya başladı. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar irmiğimiz yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Bu arada hemen bunu da belirteyim. Ben un kullanmadım. Sizler isterseniz bir yemek kaşığı da un kullanabilirsiniz. Evet, irmiğim kavruldu. Karamel kıvamına da aldı. Artık şekerimi ilave edeceğim. İrmiğinizi fazla kavurmayın arkadaşlar. Yani yakmayın. Çok çiğ de bırakmayın. Bu kıvamda kavrulması yeterli. Şimdi 1,5 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şimdi üzerine yavaş yavaş 3 bardak suyumu ilave ediyorum. Bu arada suyum da soğuk, sıcak su kullanmadım. Suyumuzun birazını ilave ettiğimizde hemen bu şekilde karıştıralım ki topaklanma fazla olmasın. Topaklanan irmiğimiz de açılsın. Yani suyu ilave ettiğimizde birazcık topaklanmalar oluyor ama inanın ki karıştırdıkça açılıyor. Bu da sizi topaklandı diye endişelendirmesin. Zaten helvam piştiğinde de göreceksiniz asla bir topaklanma kalmadığını. Şimdi kalan suyumu da ilave ediyorum. Ve yine kaşığımı hiç çıkarmadan sürekli karıştırıp helvamın şerbetini çekmesini sağlıyorum. Helvamız da yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Hemen şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi birazcık topaklanmıştı irmiğimiz ve sürekli karıştırdığım için açıldı.
Yani ilk suyunu ilave ettiğimizde birazcık irmiğimizde topaklanma oluyor. Bu sizi endişelendirmesin. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça tamamen açılıyor. Yani öyle topak topak kalmıyor. Evet, tamamen suyunu çekti. Şimdi ocağımın altını kapatacağım ve biraz dinlenmeye bırakacağım. 10 dakika kadar helvamı. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Yani bakar mısınız? Tane tane asla lapa olmayan bir irmik helvası oldu. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz. Evet, helvam dinlendi. Şimdi hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum. Ve bu şekilde düzlüyorum. Bu kadar düzlediğim yeterli. Şimdi Antep fıstığım ile süsleyeceğim. Sizler cevizle de süsleyebilirsiniz. Ben Antep fıstığı ile süslemek istedim. Hemen böyle kenarına ilave ediyorum. Yani ben cevizden çok Antep fıstığı ile seviyorum irmik helvasını arkadaşlar. Bilmiyorum, ben daha çok yakıştırıyorum Antep fıstığını irmik helvasına. Biraz da böyle ortasına ilave ediyorum. Ve masama temizleyip sizlerle iç dokusunu da paylaşacağım. Hemen böyle bir kaşık alıp yakından da sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle hamur gibi değil de tane tane olduğunu görün diye. Yani gerçekten de çok güzel bir irmik helvası oldu. Kesinlikle kendim yaptım diye söylemiyorum. Güzel olmasa inanın ki sizlerle hiç paylaşmazdım. Çünkü ben daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen bir tadım yapmak istiyorum. Sizler için hakkınızı helal edin. Yani gerçekten de çok güzel bir tam ölçülü irmik helvası olmuş arkadaşlar. Böyle ağzıma aldığım andan itibaren inanın ki bulgur gibi dağıldı. Yani asla hamursu değil, tane tane bir irmik helvası tarifi olmuş. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ama sizlerden ricam videomu izleyip sonra yaparsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü aralardaki vermiş olduğum püf noktalarına kaçırırsanız eğer asla böyle benim gibi bir irmik helvası tutturamazsınız. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, sizler böyle son dakikasını izlerken tarifimin ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni de buraya kadar izlediyseniz hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.